Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel hem de çok hızlı ilerleyen harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimizi şöyle koton bir iple yapacağız hanımlar. Dilerseniz yazlık, dilerseniz kışlık iplerle yapabilirsiniz. Ben Ören Bayan'ın şöyle koton bir ipiyle desenimi sizlere anlatacağım. Oldukça kolay, güzel ve çok hızlı ilerleyen bir model sevgili hanımlar. Şöyle orta incelikte bir ip kullanacağız. Yazlık örgülerinizde kullanmak isterseniz çok ince şişler kullanmayın hanımlar. Şöyle ben 3,5 milim şiş kullanacağım. Sizler dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Yün örgülerle, yün iplerle de yapabilirsiniz. Böyle koton iplerle de. Kışlık örgülerinizde yün iplerle, yazlık örgülerinizde koton ipler kullanarak bu güzel deseni uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle ben ilmekleri atarak desenimi kurmaya başlıyorum. Bu desenim için belli bir ilmek sayısı yok arkadaşlar. Dilediğiniz ilmek sayısıyla bu güzel deseni kurabiliyorsunuz. Hem kolay hem hızlı ilerleyen, bir de gösterişi çok harika bir model. Evet, şöyle ben ilmeklerimi atıyorum, bakın dediğim gibi sizler istediğiniz dilediğiniz sayıda ilmek atın. Bu model lastik istemiyor sevgili hanımlar. Salaş bluzlar, salaş kazaklar, yani ne yapmak isterseniz bu modelden yapabilirsiniz, harika olur. Şöyle ilmeklerimi taktım, hemen şuradan düğümlüyorum arkadaşlar, gevşeme yapmasın diye. Hemen ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Hem kolay hem hızlı ilerleyen bir model. Bakın belli bir sayı yapmadım. Dilediğiniz sayıda kurabilirsiniz. Evet, desenimi ön yüzde kurmaya başlayacağım. Şöyle arka yüzde kıvrılma yapmasın diye bir sıra düz örgü öreceğim arkadaşlar. Lastik yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama lastik bu modelimizi toplayabilir hanımlar. Güzel bir görüntü vermeyebilir. Haroşa lastik yapabilirsiniz yapmak isterseniz. Ama diğer lastikleri bu model için tavsiye etmiyorum. Haroşa lastik uygulayabilirsiniz. Evet, lastiksiz de bu model daha güzel oluyor hanımlar. Evet, şöyle bir sıra düzümü ördüm. Şimdi modelin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıra boyunca görmüş olduğum tüm ilmeklerimi her birini 2 defa örüyorum. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde bana kolay geldiği için her ilmeğimi 2 defa örerek arttırmış oluyorum. Pardon, şu şekilde yapabilirsiniz bakın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ama en kolay bana bu şekilde bir ilmeği 2 kere örerek aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bu şekilde modelin birinci sırasında yaptığımız işlem bu. Sıra sonuna kadar her bir ilmeğimizi 2 defa örüyoruz. Veya başını dolayarak örüyorsunuz. Evet, son ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm. Evet, modelin birinci sırasını bu şekilde yaptım. Modelin ikinci sırasındayım. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi burada bir sıra ters örüyorum ve arttırdığımız ilmekleri bırakıyoruz. Bir sıra ters örüyoruz, arttırdığımız ilmeği bırakıyoruz. Tüm ilmekleri ters örerek arttırdığımız ilmekleri bırakıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Modelin ikinci sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Evet, modelimizin ikinci sırasında şöyle yaptık bakın hanımlar. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Şöyle bir görüntümüz var. Modelin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 1-2, bakın 2 ilmeğin arasından şöyle bir ilmek alıyorum. Doluyorum. Hafif ilmeğimi uzun tutuyorum. Doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek arasından bakın boşluktan bir ilmek alıyorum. Doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. Doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Modellerimi beğeniyorsanız şöyle küçük de olsa bir yorum, bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum.
Evet, şöyle 2 ilmeğin arasından bir ilmek, bir doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek alıp uzatıp doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum. Bu kadar kolay hanımlar, bakın modelimiz çok çok kolay. Doladım ve ilmeğimi ördüm. 2 ilmek arasından bir ilmek aldım, doladım, bir de ilmeğimi ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine boşluktan bir ilmek aldım, doladım, bir de ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, bakın modelin 3. sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Modelin 4. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim üçerli gruplar halinde şimdi. Şimdi biz aradan ilmek aldığımız için ilmek artışlarımız oldu. Şu şekilde kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra şu 3 ilmeğin üçünü birlikte ters olarak topluyorum bakın. Hemen üçlü ilmeklerimizi, üçlü gruplar halinde olan ilmeklerin üçünü birden ters olarak topladım. 3 ilmeğimi birlikte ters olarak topladım. 3 ilmeğimi birlikte ters olarak topladım. Aradan aldığımız ilmek ve arttırdığımız ilmeği arkadaşlar arka yüzde bakın bu şekilde eski sayısına geri getiriyoruz. Evet, 3 ilmeği birlikte topluyorum. Hem kolay hem de hızlı ilerliyor. Yazlık örgü modelleri arıyorsanız hanımlar, renk renk bu modelden yapın. Gerçekten hem yazın kullanılabilen hem kışın kullanılabilen harika güzel bir örgü deseni, örgü modeli. Evet, kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, şöyle bakın bir model sizlere anlattım arkadaşlar. Hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerliyor. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın koton iplerle dilediğiniz süveterler, bluzlar, hırkalar, yani aklınıza ne geliyorsa yazlık bluzlar, askılı bluzlar yapabilirsiniz. Şimdi bir modeli bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinci bir model daha kuralım, daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın her bir ilmeğimi 2 defa örüyorum. Birinci modeli nasıl kurduysam ikinci modeli de aynı şekilde. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, ikinci modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş oldum. Hemen şurada uzatmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Modelin arka yüzündeyiz. İkinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimizi sıra boyunca ters örüyoruz. Uzattığımız ilmekleri de salıyoruz. Bakın birini örüyoruz, baştakini, diğerini salıyoruz. Birini örüyoruz, diğerini salıyoruz. Yani doladığımız ilmeği salıyoruz, boşa çıkarıyoruz. Tüm sırayı bu şekilde ters olarak tamamlıyoruz. Evet, modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle elimizle düzeltmemizi de yapalım. Gerçekten çok çok güzel bir model hanımlar. Bu deseni kaçırmayın diyorum. Şöyle. Şimdi modelin üçüncü sırasında ve kenar ilmeğimi hemen alıp örüyorum. 2 ilmeğin arasına bakın şu şekilde ilmek alıyorum. Bir doluyorum. İlmeğimi bir kez örüyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum, bir doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum. Evet güzel hanımlar. İnşallah sizler de benimle birlikte bu güzel deseni yaparsınız. Beğeniyorsanız da arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ki birçok kitle de bu güzel modeli görsün. Evet şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde bakın yapıyoruz. Hemen 2 ilmeğin arasından bir ilmek doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum.
2 ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum, doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum. Son kez yapıyoruz bakın. 2 ilmeğin arasından bir ilmek alıp dolayıp bir de ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelin 3. sırasında bu işlemi yaptım. Modelin 4. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz bakın üçerli gruplar halinde. Şöyle 1, 2, 3. 3 ilmeği ters ördüm. Bakın arttırdığımız ilmekleri, aradan aldığımız ilmekleri keserek yine ilmek sayımız eski sayısına geri dönüyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde üçlü gruplar halinde olan ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak topluyoruz. Evet, son ilmeğimizi de topladım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet arkadaşlar, bakın ben sizlere şöyle 2 desen üzerinden desenimi anlattım. Hem kolay hem güzel hem de yazın kullanabileceğiniz harika ajurlu bir model. Evet hanımlar, bu deseni kesinlikle kaçırmayın. Harika bir model. Şöyle. Yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, kışın da kullanabileceğiniz, kazaklar yapabileceğiniz harika bir model. Yelekler, süveterler yapın, atkılar yapın hanımlar, sıcacık olur. Şöyle file türünde olduğu için şu araları atkı yapabilirsiniz. Kesinlikle bere yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Çok sık örgüler çok ısıtmaz hanımlar. Hani halkımız arasında böyle sıkı sıkı örmeye çalışırlar. Çok sıkı örgü çok ısıtmaz. Salaş örgü ısıtır aksine. Onun için şöyle salaş örgülerle bereler yapabilirsiniz. Atkılar yapabilirsiniz. Harika olur sevgili hanımlar. Evet, bir modelin daha sonuna geldim. Şöyle koton ipimle bakın bu şekilde oldu. Hemen bir de yün iple çalışmamı sizlere göstereyim. Evet güzel hanımlar. Şöyle şişim küçük gelmiş biraz. Şöyle. Bakın. Yün iple de böyle düştü. Gerçekten hem güzel hem şık hem de çok gösterişli. Bakın şöyle. İnanın hanımlar çok güzel. Şöyle elimle germem gerekiyor netliğini gösterebilmem için. Bakın. Gerçekten nefis bir model. Hemen arkadan görünümünü de görelim. Bakın şöyle. Salaş harika güzel bir örgü deseni. Şu şekilde. Koton iple de yaptığımız zaman bu şekilde düşüyor. Bakın ister yün iplerle yapın bu şekilde. İster koton iplerle yapın. Bu Himalaya'nın bir ip arkadaşlar. Himalaya'nın güzel bir pembesiyle yaptım. Bunu da Ören Bayan'ın koton ipiyle yaptım. Evet güzel hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Hoşunuza gitti. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel deseni paylaşmayı unutmayın diyorum. Yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun diyorum. Hoşça kalın.